Herkese merhaba arkadaşlar. Web'de ne var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Realme 7 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın karşılaştırmasını yapacağız. Bu iki cihazın da öne çıkan özelliklerini, farklılıklarını tek tek değerlendireceğiz. En önemli noktalarına değineceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü burada çok önemli noktalara değineceğimizi sizlere söylemek istiyorum. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımızı izliyorsunuz ama abone olmayı unutuyorsunuz. Bunu da hatırlattıktan sonra dilerseniz videoya geçelim. Her iki cihazın da kendi sitesinden öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğiz tek tek. Daha sonra teknik özelliklerini karşılaştıracağız. Bu iki cihaz arasındaki farklılıklar da burada sizlere aktaracağız. Ve son olarak da iki cihazın fiyatını sizlere söyleyeceğiz. Şimdi Realme 7 Pro ile dilerseniz başlayalım. Realme 7 Pro'nun kendi sitesinden bakalım özelliklerine. Burada ön planı çıkaran en önemli özelliklerini söylenmiş yine. 65 Watt'ta süper hızlı şarjın olduğu burada önemli bir nokta. 34 dakikada %100 şarja ulaşıyor. Burada önemli nokta buydu ve Sony'nin 64 megapiksellik dörtlü kamerası bulunduğu söyleniyor ve burada 32 megapiksel ekran içi selfie kamerası olduğu da bahsedilmiş. Bu da vlog tarzı içerikler üretenler için veya YouTube'a içerik üretenler için çok önemli bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Ürünün diğer özelliklerine bakacak olursak stereo hoparlör burada kullanılmış. Bu da önemli noktasıydı. Realme 7 Pro'nun kendi sitesinde sunmuş olduğu. Burada bu şekilde bir video konumlandırılmış sitenin içerisinde. Ben tabi özelliklere devam edeceğim. 65 Watt hızlı şarj olduğundan bahsetmiştik. Burada Super Dart şeklinde adlandırılmış, devrim yaratan şarj demiş. Neden devrim yaratan? Çünkü 10 dakikada %42 şarj dolumu sağlıyor. 34 dakikada ise tam dolum sağlıyor. Gerçekten bence de iyi bir değer. Şarjların hızlı olması şu anda gerçekten önemli ve öne çıkan özellikler. Oyun sırasında 30 dakikada şarj ederseniz %43'e kadar şarj dolumu sağlayabiliyorsunuz. Bence Realme 7 Pro burada çığır açmış diyebilirim. Devamında ise Snapdragon 720G işlemcisinden bahsedilmiş. Ben buraya şimdi değinmeyeceğim ama Xiaomi Mi Note 10 Lite ile karşılaştırırken bundan bahsedeceğim. Şimdilik buraya geçiyorum ve 6.4 inçlik Super AMOLED bir ekrana sahip olduğu burada söylenmiş. %90.8 ekran gövde oranı bence gerçekten çok önemli bir değer. %90'ın üzerinde olan cihazlar için ben kesinlikle süper cihazlar diyorum. Çok beğendiğim bir nokta olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca ekran içi parmak izi okuyucusunun olduğundan burada söylenilmiş. Ürün sitesindeki özelliklerin devamında ise Sony'nin sensörü olduğunu söylenmiş. Yeni çıkan cihazların çoğunda artık Sony sensörü kullanılıyor. Burada Realme 7 Pro'da bunu tercih ettiği için bence iyi bir seçim olduğunu burada söyleyebilirim. Burada ise cihazın gündüz ve gece performansı nasıl olduğu sergilenmiş. Gündüz performansında görmüş olduğunuz görüntü ve gece performansında ise bu şekilde bir performans sunduğunu söylemek istemiş Realme 7 Pro'nun sitesinde. Şimdi sitesindeki özelliklerini incelemeye devam edecek olursak burada düşük ışıktaki diğer performansları da sunulmuş. Görmüş olduğunuz gibi Realme 7 Pro'nun düşük ışıkta nasıl bir performans sunduğu da sitesinde güzel bir şekilde bizlere sunulmuş diyebiliriz. Gece modunda muhteşem yıldız modu olduğunu da belirtmiş. Yani gecenin karanlığında yıldız çekimleriniz, yıldız fotoğrafı çekimlerinizde oldukça iyi olacağını burada Realme 7 Pro söylemiş. Gece çekimleri için tıklayın diyor ama burada yani Realme 7 Pro'nun daha çok kamera özelliklerini, kamera performansını ön plana çıkarmaya çalışmış diyebilirim. Sitesinde görmüş olduğunuz gibi Realme 7 Pro ile çekilmiş fotoğraflar oldukça şık duruyor tabi ama bunların ne kadar doğru olduğu da önemli. Elimize alıp test etmek gerekir bu noktada. Ayrıca gece çekimlerinde daha parlak gece videolar olduğunu da söylemiş. Şöyle videoyu açacak olursak bu şekilde normalde bir karanlık ortam. Ama bu ortamı oldukça parlak bir şekilde bizlere net bir şekilde sunduğunu bu video ile açıklamış Realme 7 Pro. Devam edelim. 32 megapiksellik ekran içi selfie kamerası olduğu da burada ön plana çıkarılmış yine. Gece manzarası kapalıyken solda görmüş olduğunuz fotoğraf, gece manzarası açıkken ise sağda görmüş olduğunuz oldukça net ve parlak bir fotoğraf çıktığını söyleyebilirim. Burada Realme 7 Pro'nun özelliklerini incelediğimde benim zaten dikkatimi çeken en önemli noktası yine 32 megapiksellik ön kamerası olmasıydı. Videonun başlarında belirttiğim gibi YouTube'a içerik üretenler için bence ön kamera gerçekten önemli. Bu noktada Realme 7 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Bunu buradayken belirtmek istiyorum. Sitesinde renk opsiyonlarına da güzel bir şekilde değinilmiş. Ayna gümüşü renginin olduğu ve bunun yanında da ayna mavisi renginde bulunduğu bizlere belirtilmiş. Şimdi gelelim karşılaştırmamızın diğer bir kahramanı olan Mi Note 10 Lite'a. Mi Note 10 Lite'ın sitesinde ise bizlere ne şekilde sunulmuş gelin birlikte inceleyelim. İlk girdiğimizde sitesinde böyle bir fotoğraf, oldukça şık duran bir tasarım bizleri karşılıyor.
Efsane kamera ve efsane ekran özellikleri burada vurgulanan noktalar. Bakalım gerçekten efsane bir kamerası ve efsane bir ekranı var mıymış? Şimdi önemli özelliklerini bizlere ilk olarak sunmuşlar. Bu noktada 64 megapiksellik dörtlü kamera olunduğunu söylemek istiyorum. Bunun yanında ise %91.4 ekran gövde oranı. Bu oran Realme 7 Pro'da da yüksekti ama Mi Note 10 Lite'ın ekran gövde oranının bir tık daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ön ve arka cam Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Bence oldukça iyi bir değer bu noktada. 5260 mAh'lik oldukça iyi diyebileceğimiz yine bir kapasiteye sahip bataryası bulunuyor. Ürünle birlikte gelen 30 Watt'lık hızlı şarj cihazı ve bunun yanında ekran içi parmak izi sensörü bulunmakta. Tabii ki çok işlevli NFC özelliği de bu cihazda bulunmakta. Şimdi bunlar detaylı olarak inceleyelim. Aşağıya doğru indiğimizde ise Xiaomi renkleri ön plana çıkarmış. Buz beyazı, nebula moru ve bunun yanında gece yarısı siyah renk opsiyonları bulunduğu da burada bizlere sunulmuş. Tasarım noktasında ise kavisli bir ekranın bulunduğunu söylemek istiyorum. Ben bu kavisli ekranı gerçekten seviyorum. Çünkü telefonun ön kısmı, ekran kısmı neredeyse tam bir ekran deneyimi sunuyor. Burada kamera özelliklerinden videonun ilerleyen kısımlarında daha detaylı bahsedeceğiz. Mi Note 10 Lite ile derinlik sensörü kullanılarak çekilmiş bir fotoğraf. Makro kamera özelliği kullanılarak çekilmiş bir fotoğraf, selfie kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf ve ayrıca normal kamerayla yani 64 megapiksellik ana kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf. Tabii ki oldukça iyi fotoğraflar burada bizlere sergilenmiş ama gerçekten bunların iyi olup olmadığını test sonuçlarında öğrenilebilecek bir nokta. Ve cihazımızda bir de vlog modunun olduğu özelliği burada yine ön plana çıkarılmış. Yani videolarınızı oluşturmanız adına bir vlog modu bulunuyor. Mi Design şeklinde bizlere sunulmuş. Olağanüstü performans olduğu söyleniyor. Gerçekten olağanüstü. Bakalım. 5260 mAh'lik oldukça iyi bir değer diyeceğimiz bir kapasiteye sahip batarya kısmında ve 30 Watt'lık hızlı şarj sunması da önemli bir nokta. Ama bu değer Realme 7 Pro'ya göre neredeyse yarı yarıya diyebiliriz bu performansında. Biraz geride kaldı Realme 7 Pro'ya göre. Ve işlemcisinden bahsetmiş. İşlemci ise Snapdragon 730G işlemcisi. Oldukça iyi bir işlemci. Realme 7 Pro'ya göre nasıl? Az sonra onu da sizlere bahsedeceğiz. Bunun yanında parmak iziyle hızlı kilit açma, ekran içerisinde gömülü bir şekilde parmak izi sensörü de bulunduğunu söyleyelim. Akıllı telefondan oyun oynamayı gerçekten sevenler için önemli bir özelliği bizler için burada göstermiş. Gaming Toolbox özelliği, yani oyunlarınızın daha iyi bir deneyimde olmasını, oyunlarınızı oldukça iyi bir deneyimde sunmasını sağlayan bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim bu iki cihazın teknik özelliklerinin karşılaştırmasına. Biliyorum en dikkat çeken nokta burasıydı. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Çünkü bu özellikleri karşılaştırdıktan sonra kararınızı iyi vermeniz adına önemli noktalara değineceğiz. Gelin bu iki cihazı karşılaştıralım. İlk olarak ekran boyutunu söylemek istiyorum. Aynı diyebiliriz. 6.4 inçlik ekrana sahip ikisi de. Ekran teknolojisi olarak bir farklılık var. Realme 7 Pro Super AMOLED ekrana sahipken Xiaomi Mi Note 10 Lite ise AMOLED bir ekrana sahip. Realme'nin artı özelliği olduğunu söyleyebilirim. Diğer önemli noktamız ise piksel yoğunluğu. Realme 7 Pro'nun 411 ppi'lik, Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın ise 398 ppi'lik piksel yoğunluğu bulunmakta. Burada Realme 7 Pro'nun piksel yoğunluğu %2 %3 daha iyi. Bunu da söylemek istiyorum. Ekran yenileme hızı olarak her ikisi de 60 Hz'lik bir ekran yenileme hızına sahip. Cihazlarda önemli noktalardan birisi ise ekran dayanıklılığı. Burada bir fark var. Realme 7 Pro'nun ekran dayanıklılığı teknolojisinde Corning Gorilla Glass 3 Plus kullanılmışken Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın ekran dayanıklılığı tarafında ise Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunması Xiaomi Mi Note 10 Lite'ı bir adım öne çıkarmış diyebiliriz. Çünkü günümüzde düşürmeler çok olabiliyor. Cihazınızı düşürebiliyorsunuz. Burada dayanıklılık ön plana çıkıyor olduğunu söyleyebilirim. Burada ekran gövde oranı olarak %82 ve %87 söylenmiş ama biz sitesini baz alarak söylemek durumundayız. Realme 7 Pro'nun ekran gövde oranı %90 iken Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın ekran gövde oranı ise %91. Bu iki cihazı seçmemizdeki en önemli noktalardan birisi de bu oldu bize göre. Ekran tarafında oldukça gelişmiş iki cihaz olduğu için bu cihazları seçtiğimizi söylemek istiyorum. Ekrandan bahsetmişken bir de tasarım kısmına değinmek istiyorum her iki cihazda da. Kalınlık olarak Realme 7 Pro 8.7 mm, Xiaomi Mi Note 10 Lite ise 9.67 mm ile biraz daha kalın bir cihaz olduğunu söyleyebilirim Mi Note 10 Lite'ın. Neredeyse 1 mm'lik bir fark var burada. Bunu belirtmek istiyorum. Ağırlık olarak ise Realme 7 Pro 182 gramken Xiaomi Mi Note 10 Lite 204 gram. Biz aslında telefon incelemelerinde ağırlıktan çok bahsetmiyorduk. Geçenlerde birkaç yorum geldi. Ağırlıktan da bahsetmeniz gerekiyordu diye. Biz sizler için ağırlıktan da bahsetmek istedik. Renk seçeneklerinde ise Realme 7 Pro'nun gümüş ve mavi renk seçenekleri bulunmaktaydı. Sitesinde o şekilde söyleniyordu. Burada bir yanlışlık var yine. Mi Note 10 Lite'ın ise beyaz, mor ve siyah seçenekler. Bunlar tabi nebula moru gibi, gece yarısı siyah gibi adlandırılmıştı. Bunlardan da bahsedelim. Gövde malzemesi olarak ise yine bir önemli fark var. Realme 7 Pro'nun kapak kısmında cam görünümlü plastik bir malzemeye sahip olduğunu, çerçeve kısmında ise metal
metalik görünümlü yine plastik bir malzemeye sahip olduğunu söyleyelim. Mi Note 10 Lite'da ise kapak kısmında cam olduğunu, çerçeve kısmında ise metal bir çerçeveye sahip olduğunu söylemek istiyorum. Arasındaki ağırlık farkı da muhtemelen bu noktadan dolayı kaynaklanmıştır. Dayanıklılık açısından Mi Note 10 Lite'ın sanki bir adım daha önde olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim her iki cihazın da kamera açısından karşılaştırmasına. Kamera çözünürlüğünde her iki cihazın da ana kamerası 64 megapikselken kameraların diyafram açıklıkları ise yine aynı diyebiliriz. f1.8 Realme 7 Pro, f1.89 ise Xiaomi Mi Note 10 Lite, yani bir farklılık yok diyafram açıklığı ve megapiksel olarak ana kamerada. Burada her iki cihazın da video kayıt çözünürlüğünden bahsedecek olursak her iki cihazda 4K'da 30 FPS'lik video kayıt performansına sahip. Kamera noktasında oldukça birbirine yakın olarak gidiyoruz. İkinci arka kamera ise her iki cihazda da 8 megapiksellik değere sahipken arka kamera diyafram açıklığı ise Realme 7 Pro'da f2.3 iken Mi Note 10 Lite'da f2.2. Burada çok yakın bir değer olduğunu söylemek istiyorum. Burada ikinci kameranın özelliği ekstra geniş açı sunması her iki cihazda da. Üçüncü arka kamera her iki cihazda da 2 megapiksellik değere sahip. Üçüncü arka kameranın özelliği ise yine makro çekim sunması. Dördüncü arka kameranın özelliği ise derinlik algısı, yani bokeh efekti uygulaması her iki cihazda da bulunmakta. Şimdi gelelim en önemli farklılıklardan birisi olan ön kamera değerlerine. Burada Realme 7 Pro'nun 32 megapiksellik ön kamera çözünürlüğü bulunurken Mi Note 10 Lite'ın ise 16 megapiksellik ön kamera çözünürlüğü bulunmakta. 2 kat fark var. Realme 7 Pro burada oldukça öne çıkmış diyebiliriz. Belirttiğimiz gibi YouTube'a içerik üretenler için oldukça önemli bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Yani Realme 7 Pro içerik üretenler için bence burada 2-3 adım önde olduğunu söylemek istiyorum. Ön kameraların diyafram açıklarının burada biraz düşük olduğunu söylemek istiyorum. f2.5 Realme 7 Pro'nun ön kamera diyafram açıklığı bulunurken f2.48 Mi Note 10 Lite'ın diyafram açıklığı bulunuyor. Bu iki cihazın da ön kameralarında gece çekimlerinde, yani düşük ışıkta biraz geride kaldığını söyleyebilirim. Bu iki cihazı kıyasladığımızda ise bir farklılık olmadığını da söylemek istiyorum ön kamera diyafram açıklığı noktasında. Şimdi geliyoruz belki de birçok kişinin en çok merak ettiği noktalardan birisine. İşlemci olarak Realme 7 Pro'da Snapdragon 720G işlemcisi kullanılmışken Xiaomi Mi Note 10 Lite'da ise Snapdragon 730G işlemcisi kullanıldığını belirtmek istiyorum. Burada Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın bir adım önde olduğunu söylemek istiyorum. Neden bir adım önde? Bunu da daha detaylı bir karşılaştırmayla farklı bir siteden göstermek istiyorum. İşlemci noktasında böyle bir farklılığın bizler için ne anlam ifade ettiğini söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Versus denen bir siteden bunu incelemek istedim. Snapdragon 720G ve Snapdragon 730G işlemciler karşılaştırıldığında performans ve özellikler açısından bir adım, hatta 2 adım 730G'nin daha önde olduğunu söyleyebilirim. Oyun oynamak isteyenler için 730G tabii ki daha iyi olacaktır. Bu noktada bu sitede şunu detaylandırmış. Neden 730G'nin 720G'den daha iyi olduğu burada detaylı bir şekilde anlatılmış. Ama ben bunların detayına çok fazla girmek istemiyorum. Burada CPU hızında bir farklılık olduğunu söylemek istiyorum. 720G'nin 2.3 GHz bulunurken 730G'nin ise 2.2 GHz'lik bir CPU hızı bulunuyor. Bu hangi noktada işe yarıyor? Cihazınızda birden çok uygulamayı çalıştırdığınızda bu uygulamaların daha stabil, daha hızlı çalışmasını sağlayan bir değer diyebilirim. Bu noktada 720G bir tık önde ama sadece CPU hızına bakarak işlemcinin daha iyi olduğunu söyleyemeyiz diyorum ve cihazlarımızı karşılaştırmaya devam ediyorum. Cihazların RAM noktasında ise her iki cihazımızda da 8 GB'lık RAM seçenekleri bulunuyor. Dahili depolama alanı olarak ise her iki cihazımızdan 128 GB'lık dahili depolama alanları bulunuyor. Dahili depolama biçimi olarak her ikisi de UFS 2.1 teknolojisine sahip. Bu ne anlama geliyor? Bu noktada bilmeyenler için söylemek istiyorum. Cihazınızdan başka bir cihaza dosya aktarımı yaparken bu aktarımın oldukça hızlı bir şekilde sonlanmasını sağlayan bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Yani bir nevi okuma yazma hızı olarak da algılayabilirsiniz bu noktada. Hafıza kartı desteğinin Realme 7 Pro'da olması ama Xiaomi Mi Note 10 Lite'da olmaması önemli farklılıklardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Ürünlerin batarya kısmına gelecek olursak Realme 7 Pro'nun 4500 mAh'lik bir bataryası var ama Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın ise 5260 mAh'lik bir bataryası var. Neredeyse 600-700 mAh'lik bir farkla Xiaomi Mi Note 10 Lite daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Her iki cihazda da tabii ki hızlı şarj mevcut ama hızlı şarj gücü olarak Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın hızlı şarj gücü 30 Watt iken Realme 7 Pro'nun hızlı şarj gücü ise 65 Watt. Yani daha hızlı dolum demek. Aceleniz var, dışarı çıkacak
kullanacaksınız. Realme 7 Pro bu noktada daha iyi işinizi görüyor diyebilirim. Her iki cihazımızda da kablosuz şarj özelliği bulunmamakta. Bu da dezavantajları diyebilirim cihazlar için. Kablosuz bağlantı noktasında ise Realme 7 Pro'nun ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın Wi-Fi 5 teknolojisine sahip olduğunu söyleyebilirim. Bluetooth versiyonu olarak ise her iki cihazda da Bluetooth 5.0 versiyonu kullanılmış. Hoparlör kısmında önemli bir farklılık var. Realme 7 Pro'da stereo hoparlör bulunurken Xiaomi Mi Note 10 Lite'da ise mono hoparlör bulunmakta. Yani tek hoparlör bulunmakta. Dizi film izlerken, müzik dinlerken Realme 7 Pro'nun ses noktasında daha iyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Farklı bir özellik olarak ise her iki cihazın da parmak izi okuyucusu bulunmakta. Ekrana gömülü bir şekilde her iki cihazımızda da bulunduğunu söylemek istiyorum. Cihazlarımızı karşılaştırdık. Önemli farklılıklarından bahsettik. Hangisinin hangi özellikle öne çıktığından veya geride kaldığından bahsettik. Şimdi gelelim önemli bir nokta olan fiyat noktasında. Bakalım bu cihazlarımızın fiyatları ne durumda? Oppo Realme 7 Pro'nun 128 GB'lık modelinde hepsi burada.com'da şu anda 3600 liradan satışa sunulmuş bir şekilde duruyor. Gümüş ve mavi seçeneklerin bulunduğunu söyleyebilirim. Her ikisinde fiyatı 3600 lira. Şimdi ikinci cihazımda olan Xiaomi Mi Note 10 Lite'a gelecek olursak Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın fiyatı ise 3458 liraya Trendyol'da sunulmuş. Tabi bu 64 GB versiyonu için geçerli. 128 GB'lık modeli ise 3700 liralık fiyat bandında seyrediyor şu anda. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle hem özellik bakımından hem fiyat bakımından oldukça yakın olan Realme 7 Pro ve Xiaomi Mi Note 10 Lite'ı inceledik. Önemli noktalarına, önemli farklılıklara sizlerle değindik. Fiyatlarına değindik. Yorumlarda bulunduk. Umarım sizler için gerçekten yararlı bir video olmuştur. Videolarımızı izliyorsunuz. Bu noktada bazen abone olmayı unutabiliyorsunuz. Lütfen bu video sizler için yararlı olduysa kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.